sahile, çarşıya inmeden yine köprülerdeyiz. Han Nehri'nin üstüne geldim. Aslında bugün böyle sahil turu gibi yapacaktık ama sahil çok uzun. Gece de pek çekebileceğim bir şey olmuyor. Neredeyim? Yine Han Nehri üstünde. Dün akşam şu karşıda gördüğünüz köprüden çekim yapıyorduk. Hemen yanında bir de yürüyüş için köprü var. Buradan nehir daha güzel gözüküyor aslında. Bakın dün akşam şu karşılardaydık. Az önce de ben oradaydım. Nedense yine buralara geldim. Şehir bir şekilde beni buralara getirdi. Karşıda Dragon Köprüsü görülüyor sanırım. Evet. Burada böyle bir yine yürüyüş için bir köprü var. Işıkları dün akşam kapalı olduğu için belirli saatten sonra bunun ışıklarını kapatıyorlar sanırım. Orada yürümedim. Yan taraftan, trafiğin olduğu yandan devam etmiştim. Bugün güzel geçti. Fena değildi. Lotte Mart'a gittim. Tabii Koreliler çok olduğu için Koreli diye Da Nang'da geçirdik herhalde. Bakın şimdi aşağıda balıkçılar var nehirde. Görünüyor mu acaba? Evet, şimdi görünüyor herhalde. Zoom yaptım. Orada ağ atıyor sanırım. Evet, ağ atıyor. Ben şu an görebiliyorum. Siz görebiliyor musunuz onu bilmiyorum ama tam köprünün altına ağ atıyor. Bir de ışığı var. Birçok bunun gibi küçük tekne burada balık tutuyor nehirde. Güzel bir köprü, güzel bir nehir. Hakikaten ben Da Nang'ı sevdim. Karşıda görünüyor sanırım, evet. Oraya da gittik. Yani bizim gezmediğimiz işte bir kaç yer kalmıştır. Aralara da aslında çok merak etmediğim için sanırım gitmiyorum. Dün akşam dediğim gibi bu köprünün üstündeydik. Bu akşam böyle bir köprü oldu. Buraları artık tanıdık. Şehirden biraz etrafı gösteririz ve hoşçakalın deriz. Da Nang'ı sanırım aşağı yukarı anladınız. Surf için güzel bir turizm şehri diyelim. KFC'de yemek yiyeyim dedim. 10 yaş grubunun doğum günü varmış. Bayağı gürültü ama sevimli tiplerde. Çarşıyı çekeceğiz demiştik. Bakın burada jackfruit böyle çarşıya geldik arkadaşlar. Benim kaldığım yerde oldukça pek yakın buralara. Sahile daha yakın diyelim. Burası pek sahile yakın değil ama böyle mücevheratçılar, takıcılar çok fazla. Masaj işleri, gözlük işleri, böyle şeyler muhitimizde Da Nang'da mevcut. Karşıda böyle güzel bir konsept. Bu gibi şeyler. Bakın çarpılıyorduk. Yani kazaya kurban gidiyordum. Oluyor. Yani burada alışamadık bir türlü motorlara. Çünkü bekleme gibi dertleri yok. Ben de bekleyeyim mi geçeyim mi derken iş karışıyor. Ve kazaya kurban gidebiliriz buralarda. Yok, bir şey olmaz ama hakikaten sürücüler biraz sabırsız diyelim. Bizim de Da Nang'daki son gecemiz. Da Nang'dan yarın ayrılacağız ve Saigon'a gideceğiz. Şimdi çarşı diye sizi buralara getirdik ama pek de bir şey yok. Sahile doğru birlikte inelim. Han Nehri'nden, yani gördüğünüz nehirden sahile doğru olan muhit, buralar böyle. Genelde Vespa motosikletler çok fazla. ET4 sanırım onlar.
Honda motosikletler çok fazla. Motosiklet kullanımı çok yaygın arkadaşlar buralarda. Hava sıcaklığından dolayı böyle. Çok restoran var. Restoran ağırlıklı diyelim. Başka ne diyebiliriz buralar için? Örnek olarak bir işte eczane, bir restoran. Buralar böyle daha çok. Bu motosiklet işi çok tehlikeli. Her an bir yerden zıplıyorlar. Ben de tedirgin oluyorum şu an. Bir haftayı geçti ben Vietnam'dayım. Alıştım aslında. Karşı taraftaki konsept oldukça güzel. Bu gibi yerlerde burayı Bali ile kıyaslayabiliriz. Bali tabi özellikle Kuta sahili, Kuta Beach daha iyi. Restoran bakımından, tesis bakımından buradan daha iyi diyebilirim. Ama burası da Bali'ye göre daha ucuz. Onu da söyleyelim. Burası da Bali'ye göre daha ucuz bir muhit. Çok fazla kahve, restoran, bunun gibi işte meyve suyu yapan yerler mevcut. Böyle sahile doğru inerken sizinle bunları da görelim istedim. Umarım uzun bir video olmamıştır. Bilmiyorum. Mini martların önünde böyle masalar, sandalyeler olabiliyor. Evet, mini martların önünde böyle masalar, sandalyeler olabiliyor. Şimdi burası biraz turistik olduğu için lokal kahve bulmak çok zor. Nehire doğru olan kısımda lokal bizdeki ya Türkiye'deki kıraathanelere benzer kahve ya yani coffee shop gibi daha çok. Ama bizdekiler mesela erkekler oturuyorlar çok. Burada kadın erkek ayrımcılığı yok. Birlikte oturuyorlar, çay içiyorlar, kahve içiyorlar, sohbet ediyorlar. Sabahın erken saatlerinde dahi oralar dolu oluyor. Oralar dolu oluyor. Onu söyleyebilirim. Artık sahile doğru yaklaştıkça tabii mekanlar da değişmeye başladı. Daha çok turist ağırlıklı olduğu için market daha çok market ağırlıklı. Sahile doğru indikçe de kahve ağırlıklı gidiyor. Bizde ya öyle bir yerdeyiz ki çok önceden herhalde açtık. Evet. Böyle oteller ağırlıkta. Bu da mahallemizin köpüşü. Alıştık artık ona. Burada bu tip daha çok Ford Transit araçlar. Ford Transit araçlarla ulaşım çok fazla yakın yerlere. Mesela Hanoi'den Ha Long'a falan böyle hızlı gidilecek yerlere bu gibi araçlarla gidiliyor diyebiliriz. Bizim kaldığımız yer burası, bu muhit. Buradan da denize doğru açılalım hemen hızlıca. Şöyle etrafı son bir kez görün. Biz de ya öyle bir yerdeyiz ki. Bakın istiridyeler, midye kabukları, balıklar görünüyor sanırım. Evet.
Fiyatları da yazıyor burada. Kilogram bazında. Pahalı mı? Kilogram bazında fiyatları normal diyebiliriz diğer ülkelere göre. Çünkü bakın şöyle zoom yapacağım. Orada istakoz, tabi çeşitleri var onun. 750'ye de var, 3 milyona da var, 2 milyona da var. Çeşitlere göre balığın biri gitmiş, orada gitmiş. Buradan seçip canlı olarak alabiliyorsunuz. Bunun gibi birçok restoran var. Burada menüyü görebiliyoruz. Korece yazıyor. Evet, aşağı yukarı anlaşılır oldu. Yani kaldığımız muhit maalesef ki çok da ucuz olduğunu söyleyemem. Kaldığım muhit çok da ucuz olduğunu söyleyemem. Ortada duran arabalardan da bu anlaşılıyor galiba. Güzel bir muhitte kalıyoruz. Dediğim gibi çok kafe, restoran, güzel konseptli yerler var. Az ileride de sağda bir Starbucks var. Arada orada oturduk, dinlendik. Kahvemizi içtik. Ama burada çok seçenekli kahve dükkanları var. Burası bir konsept kahve. Karşıda yine bir konsept kahve. Kahve dediğiniz zaman Vietnam'da çok fazla. Sokakta bile kahve satıyorlar. Tabii öte yandan Saigon'da göreceğiz. Ho Chi Minh'de sizi belirli pazarlara sokmaya çalışacağım ben orada. Fiyat bakımından dünyadaki kaliteli ve en ucuz tekstile sahip ülkelerden biri. Bangladeş'le yarışır. Fiyat ve performans bakımından öyle diyelim. Buralar. Evet, bakın az önceki restoranın devamı böyle. Yani değişik değişik ürünler, balıklar var. Burada çeşit daha fazla. Yani karşıda bile her çeşit balık, istediğiniz türde balığı seçebiliyorsunuz. İstediğiniz tür istakozu, yengeci, midyeyi burada bulabiliyorsunuz ve bunları pişirtirebiliyorsunuz. Burada diyelim kalamardan kalkana kadar her şey var. Yani istakoz, ne ararsanız var arkadaşlar. Burada deniz mahsulleri üzerine her türlü ürünün olduğunu görebilirsiniz. Dev akvaryumlar içinde burada bekletiliyorlar. Araya Da Nang sahilini şöyle tekrar size ekleyeyim istiyorum. Ortamı görün. Biraz artık saat ileri olduğu için hareket kesildi. Öyle diyebiliriz. Rezidans modelini görüyorsunuz zaten. Rezidans durumu. Burası da sahilin hemen yan tarafı. Sahil yolu. Şu an böyle ilerliyoruz. Mekanların önünde. Korelilere çok hitap ediyor tabii. Onlara daha çok hitap ediyor. Nedenini bir şekilde öğrenemedik. Evet, şöyle bakın, balık restoranlarını, balıkları gösterelim size. Her çeşit balık mevcut. Görebilirsiniz.
Bakın ileride istakozlar da var. Büyük devasa balıklar da var. Görebiliyorsunuz sanırım buradan. Devam edelim. Burada daha da devasa alanları mevcut. Görünüyorlar diye ümit ediyorum. Muhtemelen suyu da okyanustan çekiyorlar. Küçük çaplı bir akvaryum diyelim, küçük çaplı, tonajlı. Zaten denizde orada okyanustan suyu motorla çekiyorlardır diye tahmin ediyorum. Bakın. Çeşitliliği görüyorsunuz. Şimdi bunların hepsi okyanustan gelme olduğu için biraz asi oluyorlar. Bakın buradaki midye kabuklarından dekorlara bakınız. Değişik dekorlar var. Burada da daha küçük midyeler, istakozlar, deniz canlıları mevcut. Balıklar diğer taraftaydı. Birazdan bizim otelin oralara da geçelim, bir yemek yiyelim. Bunları da böylece deniz kenarında görmüş olduk. Tekrar okyanus kenarından veda edeceğiz. Karşıları da bunun gibi konsept mekanlarla dolu. Sahile varınca hoşça kalın diyeceğiz. Zaten vardık. Benim oradan galiba çok konuştuğumuz için uzun sürdü ama 250 metre falan olacak. Okyanus. Gece ben sesini duyabiliyorum. Bize de şansımıza kırmızı yandı. Birazdan yeşil yana. En kötüsü böyle otobüslerin de bu tur otobüsü, belediye otobüsü değil, buralarda olması, gezmesi bence hoş değil. Trafik bize mesela yeşil de yansa şu an, yeşil yandı ama karşı taraf, bu taraf gelecek mesela. Bizim burada beklememiz lazım. Bu güzel bir şey değil. Buradan geliyor şu an ve bizi beklemiyorlar onlar. Geçiyorlar. Ve şu an bize yeşil yanıyor. Onlar durduğu zaman ben de geçmeye çalışacağım şimdi. Gördüğünüz gibi o da beklemedi. Yavaşça geçti. Yani trafikte çok dikkatli olmanız gerekiyor. Burada bölünmüş bir yol var. Oradan kaçıp gelen motorlar da olabiliyor. Her şey olabilir diye düşünüyorum. Dikkatli olmakta fayda var. Şimdi sahilin belirli yerlerini ışıklandırıyorlar. Night swimming olayı olabiliyor burada. Gece yüzenler oluyor. Sahilin o kısmını aydınlatıyorlar. Bitti arkadaşlar. Da Nang aşağı yukarı böyle bir şehirdi. Biraz sizinle karanlıktan veda edeyim istiyorum. Yüzülmez diyor ama geceleri yüzülebilir. Karanlıktan hoşça kalın diyorum. Kırmızı bayrak arkamda. Ben kırmızı bayrakların olduğu yerlerde yüzmeyi seven biriyim. Da Nang'tan hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Saigon'a geçeceğiz. Saigon'dan Vietnam'a devam edeceğiz. Takip edin, abone olun. Abonelerimiz çok az. Bundan sonra her bölümde söyleyeceğim. Abone olun.
abone olun. Arkadaşlar abone olun.